Elon Musk sık sık Mars'ı kolonileştirmek istediği hayalini dile getiriyor. Yapılabilir mi sizce? Ben pandemide bu işin imkansızlığına inandım. Yani biz dünyada daha tanımadığımız virüsler yüzünden 2 sene eve tıkıldıysak, yani Mars'a gideceğiz, oradaki virüsler, bakteriler, yani bana çok imkansız geldi ve benim konuya ilişkin umudum kırıldı ama sizinkini bilmiyorum tabii. Bunların derdi Mars'a falan gitmek değil. Bunların derdi o değil. Bu gezegeni %100 kontrolü sağlamak. Ve bu kontrol, dünyayı kontrolünü %100 sağlamak ve burada kendi tanrısal krallıklarını yaratmak. Başka bir şey değil. Donatalım burayı. Neyle donatalım? Satelitlerle, uydularla, her şeyle donatalım. Ve bu dalgalarla 5D, 5G'ler, 6G'ler çıkacak falan. Bunlarla iyice donattıktan sonra da biz bu adamları zehirleyelim. Onlar apayrı bir dünya istiyorlar. Nasıl bir dünya isteniyor sizce Ayhan Bey? Çünkü bir nüfus azaltma projesinden bahsediliyor. Yani buna artık büyük bir çoğunlukta dünyada inanıyor. İşte karbon ayak iziyle insanların her hareketinin kısıtlanması isteniyor. Hayvancılık azaltılmak isteniyor. Yediğimiz gıdalara karışılıyor. Yapay etler gündeme geliyor. Halbuki bana sorarsanız doğru yönetilse dünyanın kaynakları herkese yeter. Ama niyeyse bir yandan ormanlar yakılıyor, diğer yandan gıda krizi var deniyor. Tamam, siz işte o alanları tarım için değerlendirin. Mesela tarımı teşvik edin, ama hayır, asla tarım teşvik edilmiyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Belli ki bir nüfus azaltma isteği, iradesi var. Hedefledikleri dünya nasıl bir dünya? Yazdılar onu, çizdiler. Dediler ki 500 milyon olacak burası. Tamamen bizim kontrolümüzde ve işe yarayan insanlar ve onların nesilleriyle devam edecek. İşe yarayandan kasıt ne sizce? İşe yarayandan kasıt üretebilen, yaratıcı zekaya sahip olan insandan bahsediyoruz. Sana bir şeyler katan. Şimdi bak, bunu da hakiri göremeyiz. İnsanları böyle bir yığın olarak görme gibi böyle bir terbiyesizlik yapmayacağım ama yani 100 milyonlarca insan var. Sadece tüketiyor. Evet. Bak, sadece tüketiyor. Diyecekler ki haşa bunun kararı, ben tanrısalcılık falan oynamıyorum. Ama hani baktığın zaman bu adamların düşünce tarzına diyor ki 8 milyar var diyor, bir kere bundan da emin değiliz. En son ne zaman nüfus sayımı dünyada yapıldı? Hangi ülkelerde? Mesela bize en son ne zaman yapıldı? Ne zaman yapıldı? Ben hiç hatırlamıyorum. Bir 15 sene oldu. Olmuştur. Birçok ülkede yani artık her şey dijitalleştiği için veriler var elimizde. Diyorlar ki şu anda 8 küsür milyar. Evet. 8 milyar mı, 10 mu, 15 mi, 3 milyar mı bilmiyoruz. Velev ki 8 milyar insan yaşıyor. 8 milyar insanın hepsini aramızdaki şu yaklaşık 1 metre mesafeyi koyarak dizmeye kalksak hepsini Ankara'ya sığdırabiliyoruz. Nasıl? Hesap 8 milyar. Tabii. Öyle sığıyor mu? Sığıyor. Herkesin arasına 1 metre fark koy. Bütün insanlar Ankara'nın sınırları arasına sığıyor. Şehir merkezi demiyorum. Bir haritada gördüğünüz Ankara'ya sığıyor. Ne kadar çoğuz değil mi? Dünyayı düşünün. Ankara'yı düşünün. Herkesi sığdırdık. Seni korkuttuklarına bak. Bak 15 sene evvel 28 derece hava sıcaklığını gösterirken ne renk göstermişler haberlerde? Bugün gösterirken böyle kıpkızıl, işte iklim şeyi var falan diye bir yalanlar atılıyor. Bu konuda uzman, ciddi uzman, dekanlık yapan arkadaşım var. Yani üniversite dekanı ve profesör ve TÜBİTAK'ta falan çalışmış. Ayhan dedim, makaleyi yazdım, gönderdim. Çok saçma ölçümler, ben bunu uyamıyorum diye ve ciddi dergi, her yazımı kabul eden uluslararası dergi bu sefer red gönderdi dedi. Çünkü dedi ben bilimsel verilerle çıktım. Termometreler yanlış yerlere konmuş dedi ve gerçekten öyle bir ısınma yok dedi. Biz çok nizami bir şekilde gidiyoruz dedi. Yani öyle küresel ısınma yalan. Buzullar eriyor deniyor, işte deniz. Daha da hızlansın diye. Bunlar şimdi manipüle edebiliyorlar. Deniz suları ısındı deniyor. Isıtabilirler. Depremi de yapabiliyorlar. Ya Fatih Altaylı programa şeyle beraber, o neyiz, bizim en büyük jeoloğumuz diye tanıtılıyor. Celal Şengör'le beraber şeyi getirdiler. Xavier Le Pichon denen adamı getirdiler ve adam en büyük hani sismograflardan biri. Dediler ki ya bu işte Türkiye'de konuşuluyor. Utanıyorum bu soruyu sormaktan bile. Hani deprem yapay yapılabilir mi dedi. Hiç beklemediği cevabı arkadaşından aldım. Yapılabiliyor. Zaten yapıyoruz dedi. Çat diye kaldı herkes. Yapılabiliyor. Yapay yapıyorsun çünkü sen.
artezyen kuyuları, petrol kuyuları için. Tabii. Bunu küçük çaplı yapabiliyorsan büyük çaplısını yapabilirsin. Sen şimdi harp silahlarına sahipsin. İstersen bak, bunları zaten yapıldığını hiç kimse inkar etmiyor. Böyle bir şeyimiz var diyor. Hani teknolojimiz var. Yağmuru şöyle yağdırabiliyoruz. Bilmem neyi böyle yaptırabiliyoruz. Rüzgarı bile değişik yerden. Bakın İzmir tarafına 10 gündür rüzgarlar bile farklı esiyor. O kadar sistematik çalışıyorlar ki yağmurun damlasını isterse indirmezler. 1976 yılında Boston'a 90 gün boyunca aralıksız yağmur yağdırdılar. Boston, Amerika. 1977'de ya da 76'da. Amerika dedi ki, KGB'ye, CIA dedi ki, sizin yaptığınızı biliyoruz, lütfen kesin artık. Daha ne diyorsunuz ya? Bütün kayıtlarda arasın arkadaşlar, bulsunlar. Ben yani 50 yıl, yaklaşık 50 yıl önce Ruslar bir çeşit silah kullanarak hava olaylarında Boston'a aralıksız yağmur yağdırınca Amerikalılar uyarıyor. Siz yapıyorsunuz biliyoruz, lütfen kesin artık diyorlar. Şimdi 50 yıl önce bu teknikler var. Gelmişiz bu döneme. Seni öyle bir manipüle ediyorlar. Öyle şeylere inandırıyorlar ki. Bu hermetik düzen. Bu kurdukları düzen hermetik düzen. Hazreti İdris'in düzenini aldı, çarpıttılar. Ve dünya yöneticileri bugün belli bir zümre insanlar. Tepede bunların bir grupları var. İnsani olmama ihtimallerini ben hep düşünüyorum. Hani sizin benim gibi Adem soyu olmayabilirler. Apayrı bir soy olabilir dünya üzerinde yaşayan ve manipüle edip artık bize ihtiyaçları olmadığını düşünüyorlar. Bize bir ihtiyaçları şöyle vardı. Biz yaratıcıyız, onlar değiller. Bizim yaratıcı zekamız var. O soyun bir şeyleri tasarım edebilecek bir kabiliyeti yok. Eğer biz olmasaydık ne bugün Boeing uçakları olurdu, ne 100 katlı binalar olurdu. Hiçbir şey yapamazlar. Onlar reptil bir kafayla çalışıyorlar yapı olarak. Bizden daha çok kolektifler ve çok güzel manevra alabiliyorlar. Çok hızlı refleksleri var. Ama çok basit canlılar olabilirler. Ama bu basit canlılar sistem üzerinde manipülasyonu yapabilmek için hep insanı kullandı. Onlarla bir dönem beraber bile vardılar. İşte bundan mütevellit onların şeklini belki o Göbekli Tepe'de, Karahan Tepe'de koydular. O suratları tutan arkadan canlı var. Bundan daha büyük kanıt var mı ya? Bana inanmayan, gözleriyle görmek için lütfen Urfa'ya, Şanlıurfa'ya gitsin. Orada arkeoloji müzesine girsin. Arkada bir yerde bir heykeli göreceksiniz. Bir insan kafası. Bunu bize 12 bin yıl önce yapmışlar. İnsan kafası ve arkasında onu tutan bir yaratık var. Biz bugün onu en güzel dille yumuşak geçiş yaparak diyoruz ki insanla vahşi doğada vahşi hayvanın arasındaki ilişkinin sembolizması. Ne çek? Adama tecavüz etmiş durumda eliyle ve bunun heykeli yapılmış yani görsün diye. İnsanoğlu tutsak orada. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 12 bin yıl geçti. İnsanoğlu yine tutsak. Bizim yaşadığımız hayatın normal olduğuna mı inanıyorsunuz? Hayatının 70-80 yıl olabileceğini öngörüyoruz. Bunun 25 senesini eğitime ayırıp hayatını sana zindan ediyoruz. Sabahın 6.30'unda koşturuyorsun kalkıp çok para kazandığın işine gidiyorsun. Akşama kadar çalışıyorsun. Ve ondan sonra o tüketici dünyada bir şeyleri almışsın, şey yapmışsın, manipüle etmişler. Yani bu bardağı ben demişim ki bu $1. 1960'da $1. Şimdiye kadar $400. Yani ona göre seni devamlı, ona göre çalıştırtıyorlar. Sistemin içerisinde kölenin daha başka açıklaması var mı? Evet. Düşünme şey. Ama gönüllü köleleriz biz. Gönüllüyüz tabii.